Etsy'de Printify üzerinden dropshipping yapma video serimizin ikinci bölümündeyiz. Şimdi bu bölümde Etsy üzerinde çok fazla satan bir üründen bahsedeceğim. Alışveriş çantaları. Alışveriş çantaları biliyorsunuz dünya genelinde artık poşet kullanımları neredeyse azalmak üzere ki özellikle Amerika ve Avrupa'da poşet kullanımları hayli azaldı. Dolayısıyla biz bez çantalar üzerine üretimler yaparsak, farklı yaparsak ilgi çekeceği kesin ki Etsy.com'a girdiğimizde de baktığınızda burada tote bag yazdığınız zaman göreceksiniz. İlk sayfada çıkan ürünlerin genelde büyük bir çoğunluğu bu kumaştan yapılan alışveriş çantaları üzerine. Bu alışveriş çantaları Etsy'de çok popüler. Bakın hep farklı tasarımlar, farklı modeller her zaman çok fazla satmış. Burada göreceğiniz üzere bir tane çanta benim dikkatimi çekmişti. 280 müşteri yorumu var ve 658 satışı şu mağazanın genel toplamda yaptığı bir adeti var. Burada da büyük bir satış oranı yakaladığını düşünüyorum ki bu ürünün 47 dolar olması çok büyük bir kar oranı da önümüze getiriyor. Fotoğraflarına baktığımız zaman ki bizim için fotoğraf çok hayati önem taşıyor. Bu ürünün aslında en çok satmasının sebeplerinden bir tanesi de gerçek hayattan fotoğrafların yer alması katalogda. Gördüğünüz üzere insanlar en çok neye dikkat ediyor? Ben bu ürünü aldıktan sonra, koluma taktıktan sonra aynı burada fotoğrafta göründüğü gibi nasıl görünecek? Bana yakışacak mı? Bu tasarım benim için iyi bir tasarım mı? İnsanlar buna bakıyor. Dolayısıyla ben bu videoda size hem bu şekilde değişik farklı tasarımlar nasıl oluştururuz ve sonrasında oluşturduğumuz bu tasarımları gerçek hayattan çekilmiş fotoğraflarla Etsy mağazamızı nasıl zenginleştiririz bunları göstereceğim ki bu da bizim için oldukça önemli bir konu. Benim tasarımlar için kullanmış olduğum web sitesi Placeit. Placeit'i ilk bölümden hatırlayacaksınız. Burada design menüsüne giriyorum. Design menüsünde burada hemen göreceksiniz tote bag design yani çanta, alışveriş çantaları tasarımları var. Buna tıkladığınız zaman farklı tasarım çeşitlerini ekranınızda göreceksiniz. Bu tasarımları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Herhangi bir görsel yerine koyup farklılaştırabiliyorsunuz veya olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela yakında Ekim ayında Halloween var biliyorsunuz, Cadılar Bayramı. Ben mesela Cadılar Bayramı tasarımı seçeceğim ve bu tasarımı birazcık özelleştirip, farklılaştırıp Etsy'de satışa sunacağım. Nasıl sunacağım? Printify aracılığıyla. Şimdi ilk olarak girdim. Burada bana grafiğin renklerini söylüyor. Mesela main grafik yazıyor. Bakın burada. Burada background yazıyor. Ben beyaz bir çanta istiyorum. O yüzden buradaki arka plan rengini beyaz olarak değiştirmek istiyorum. Sonrasında main grafikteki siyahı farklı bir renkle değiştirebilirim. Mesela bir mavi yapabilirim. Bakın şuradaki mavi hemen değişti. Veya kırmızı yapabilirim. Ben burada kazanın rengini biraz daha böyle aykırı bir renkle yani pembeyle değiştirmek istiyorum. Çünkü kadın tişörtleri yapacağım. Sonrasında diğer ikinci renk kazandan çıkan buharın rengini de buradaki pembeyle uyumlu olabilecek mesela maviyle değiştirebilirim ki bu mavi de canlı bir ton. Güzel durabilir. Değiştirdim. Sonrasında burada bakın Halloween yazıyor. Bu yazının üzerine tıkladıktan sonra Placeit'te buradaki My Halloween'ı değiştirebilirsiniz. Başka bir şey yazabilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Aynen bırakacağım. Rengini burada siyah yapacağım. Bunu siyah yaptıktan sonra aşağıya iniyorum. Buradaki alttaki metnin rengini de yine şuradaki renkle uyumlu olsun diye mavi seçeceğim. Bu şekilde tasarımı özelleştirdim. Gördüğünüz üzere herhangi birinin kullanmış olduğu tasarımdan çok daha farklı bir tasarım haline gelmiş oldu. Şimdi benim bu tasarımı bu şekilde son haline getirdikten sonra download etmem yani bilgisayarıma indirmem. Daha sonra Printify'a yüklemem gerekiyor. O yüzden buradaki download butonuna tıklayarak ürünü indiriyorum. Daha sonra Printify'a giriyorum. Printify'da katalog bölümünden tote bag'leri yani çantaları seçiyorum. Beğendiğim bir tane çanta tasarımını karşımına alıyorum ve bu çanta tasarımı üzerinden ilerleyeceğim. Burada aynı zamanda bags kategorisine girerseniz farklı çanta tasarımlarında yine karşınıza çıkacaktır. Burada farklı ürünleri görebilirsiniz. Ben burada bu arada pamuk bir ürün seçmek istiyorum. Beyaz olsun rengi de. Çünkü tasarımımızın arka planında beyaz olduğu için birebir uyumlu olsun. Şöyle tasarıma bakalım. İnceleyelim iyice. Bize bu fotoğrafları verecek bu arada Printify. Yüklediğimiz zaman buraya kendi fotoğrafımızı, görselimizi otomatik sistem ekleyecek. Ben buradan bir tane tedarikçi seçiyorum ki bir tane tedarikçi var. Bu tedarikçi de birden farklı rengi bana sunabiliyor. 6.49 kargo ücreti ve 7.47'de ürün ücreti istiyor. İngiltere'den kargo oluyor. Bu tabii ki Amerika'da satış için bir dezavantaj mıdır? Belki dezavantaj olabilir ama buradaki kargo bedeli yüksek olsa da ürünün bedeli düşük olduğu için 40 küsür dolara sattığımızda yüksek bir kar elde edebiliriz. Burada Start Design diyorum. Daha sonra geleceğim. Burada My Device'a tıklayacağım ve görselimi buraya yükleyeceğim. Görselimi yükledim, upload ettim şu an ve otomatik olarak bana buraya görselimi getirdi. Herhangi bir değişiklik yapmama gerek var mı? Bence yok. Çünkü gayet iyi bir şekilde tam buraya yerleştirdi. Çünkü Placeit üzerinden yapmış olduğum tasarımlar birebir Printify ile uyumlu tasarımlar. O yüzden benim burada ekstra bir müdahale yapmama gerek yok. Arka bölümünde de tabii ki özel bir tasarım yapabilirsiniz. Ben arka bölümüne yine aynı tasarımı ekleyeceğim. Burada tasarım ekle bölümünden My Library'ye girebilirim. En son eklemiş olduğum tasarımı burada kullanabilirim. Yine önü ve arkası aynı
olan bir ürün elde etmiş oluyorum. Daha sonra Save Product butonuna basıyorum. Ürünümü kaydediyorum. Sonrasında ürünün içerisine giriş yapıyorum. Girdikten sonra burada bakın otomatik oluşturulmuş fotoğrafları göreceksiniz. Printify benim için otomatik olarak farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar oluşturdu. Burada yine ürünümün başlığını değiştirebilirim. Mesela buraya %100 pamuk olduğunu gösteren bir ibare ekleyebilirim. Hatta şöyle yapalım, daha güzel olur bence. Buradaki Extra Light Fabric, bu kelimeyi alabilirim. Bunu virgülle ekleyebilirim. Daha sonra burada one size'ı ekleyebilirim. Yani tek bir ebat olduğunu insanların girdiği zaman okuması için buraya one size yazabilirim. Buradaki kullanımları, başlıkları tabii siz kendiniz ayarlarsınız. Yani dilediğiniz bir başlığı yazabilirsiniz. Detayları da yazabilirsiniz. Sonrasında burada one size olduğu için ve rengi beyaz olduğu için %40 margin benim için de uygun olduğu için bu bölümlere hiç ellemiyorum, hiç dokunmuyorum. Sadece burada publish diyorum ve ürünü yayınlıyorum. Daha sonra birazdan birkaç dakika içerisinde ürünüm burada yayınlanacak. Ama ben tekrar dönüyorum. Burada oluşturmuş olduğum tasarım vardı benim. Bir mockup tasarımı yapmak istiyorum Placeit üzerinde. Farklı görsellerle daha fazla müşterinin dikkatini çekeceğim. Onun için hemen burada mockup bölümünde bir tane çanta buldum. Buradaki print on demand bölümünde çanta seçtim. Bir tane çanta buldum. Benim çantama birebir benziyor. Daha sonra bu çantayı ben kendi grafiğimi yükleyeceğim içeriye. Burada Insert Image butonuna tıklayacağım. Burada tabii ki daha önceden ben bu tasarımı yapıp bilgisayarıma Placeit üzerinden indirdiğim için Import from Download butonuna tıklayarak daha önce yapmış olduğum bu tasarımı hiç uğraşmadan seçebilirim ve buraya bu şekilde anında yüklenmesini sağlayabilirim. Gördüğünüz üzere beyaz çantama yüklendi. Tote Bag Color bölümünde çantamın rengi beyaz olduğu için beyazı seçtim. Farklı renkler de seçebilirdim bu arada. Yani bu konuda özgürsünüz. Ama ben beyaz çantayı burada tercih ettim. Şu fotoğrafı bilgisayarıma indireceğim ve Etsy'ye bu tasarımı direkt olarak yükleyeceğim. Etsy panelime giriyorum. Listing bölümüne giriyorum. Burada görüyorsunuz ürünüm gelmiş buraya. Üzerine tıklıyorum. Fotoğraf ekle diyeceğim ve az önce indirdiğim fotoğrafı buraya yükleyeceğim. Fotoğrafı Etsy üzerine yükledikten sonra bu fotoğrafı ben alacağım. Primary, yani ilk fotoğrafım olarak Etsy'de gözükmesini isteyeceğim. Çünkü bu mockup tasarımı gerçekten güzel ve satmış olduğumuz çantayı çok iyi şekilde ifade ediyor. Yani bu fotoğrafın ilk fotoğraf olması bana bir satış avantajı getirecek. Ürünümü Etsy'de listeledim. Şöyle bir tekrar giriş yapacağım. Preview diyorum ve listeme şöyle bir bakmak istiyorum. Nasıl görünüyor acaba diye. Bakın 20.98. Yani diğer rakiplerimden çok daha ucuza satıyorum ürünü. Daha güzel bir çanta satıyorum. Büyük ihtimalle sipariş alacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun için reklam ayarlamalarını da çok düzgün yapmak gerekiyor. Burada daha önce göstermiş olduğum marketing bölümünden, Etsy Ads bölümünden mutlaka reklamı aktif hale getirmek gerekiyor. Şimdi biz bu işlemleri yaptıktan sonra Etsy mağazamıza dropshipping mantığıyla Printify'ı bağlayarak bu tasarımları yaptıktan sonra yapmamız gereken şey artık satış beklemek olacak. Çünkü ürünlerimizi, başlığını, açıklamasını optimize ettik ve arama sonuçlarında reklam vasıtasıyla görünmeye başladık. Bu işlemler devam ederken ilk siparişimizi aldıktan sonra 3. videomuzda görüşeceğiz ve 3. videomuzda sipariş aldıktan sonra yapmamız gereken işlemler nedir? O işlemleri nasıl takip etmemiz gerekiyor? Printify tarafında herhangi bir operasyon yürütecek miyiz? 3. videomuzda da onu görüyor olacağız. Yorumlarınızı merak ediyorum. Videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.